Evet, bugün iki amiral gemisi yeryüzüne iniyor ve iki kral karşı karşıya geliyor. Biliyorum iPhone'cular ve Samsung'cular yine bu videoda ikiye ayrılacaklar. Bakın size samimi şekilde söylüyorum, bu içeriği izlemeden kesinlikle karar vermeyin derim. 48 megapiksellik kamerasıyla yeni A17 Pro uçak hızındaki işlemcisiyle acaba iPhone 15 Pro Max mi almalısınız, yoksa tam 200 megapiksellik 8K çekim yapabilen yeni nesil Snapdragon 8 3. gen işlemcisiyle NASA'nın uzay araçlarında kullandığı özel titanyum malzemeden yapılan bu iki zırhlı yeni çıkan efsane telefonlardan hangisini seçmelisiniz? Çünkü sonunda o kadar para verip keşke diğerini alsaydım demek de var değil mi? İşte tam da burada siz bu ikilemde kalmayın diye ben bu içeriği hazırladım. Sizlere bu iki amiral gemisinin tüm farklarını ve öne çıkan özelliklerini açıklayabildiğim kadar açıklayacağım ve sonunda görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu içerik emin olun çok işinize yarayacak. Var ya şunların özellikleri, yemin ediyorum kıyamet koparır. Evet. Herkese merhabalar. Bugün yine size var ya efsane bir video hazırladım. Bence çok işinize yarayacak. Şu an en çok merak edilen iki telefon. Acaba hangisini alsam, parayı hangisine yatırsam diye ikilemde kalmış kişi sayısı bir hayli çok. Hatta buna dair şu an sosyal medyada bayağı bir yorum var. Samsung'un oynadığı en son kozlardan biri olan, ayrıca şu an dünyadaki en pahalı Samsung telefon olan Galaxy S24 Ultra mı alınmalı? Ayrıca S24 Ultra yeni gelen özellikleriyle ve geliştirdiği teknolojiyle Samsung severlerin şu an bir numaralı gözdesi. Ayrıca özelliklerinde en çok merak ettiği telefonlardan biri, hatta başında diyebilirim. Ve diğer bir rakibine gelecek olursak, şu an dünyanın en pahalı elması. Adeta bir uçak hızındaki işlemcisiyle, ayrıca tabii ki de işletim sistemiyle, aynı S24 Ultra gibi geliştirdiği teknolojileriyle iPhone 15 Pro Max mi alınmalı? Bu videonun tarihiyle bu iki telefon arasında 15.000 TL gibi bir fark var. S24 Ultra şu an 85.000 TL iken iPhone 15 Pro Max 100.000 TL civarlarına dayandı. Bu arada tabii ki de iki telefonda 1 TB olan versiyonlarından bahsediyorum. Bakın, eğer bu iki telefonun arasında kaldıysanız ve ikisinin de özelliklerini bir kıyaslamak istiyorsanız ve bunları kafadan yapmayıp şöyle arkanıza yaslanıp profesyonel ve detaylı bir şekilde karşılaştırmasını izlemek istiyorsanız, işte ben de tam bu içeriği sizin için hazırladım. Çünkü her zaman gibi fazla uzatmayacağım ve direkt konuya gireceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Videomuz başlıyor. Şimdi her iki telefonun da ekranlarıyla başlayalım. S24 Ultra 6.8 inçlik QHD Dynamic AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor ve buna 1440'a 3120 piksel eşlik ederken 505 ppi yoğunluk değerlerine ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. iPhone 15 Pro Max ise 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED ekranla karşımıza çıkıyor. 1290'a 2796 piksel 460 ppi yoğunluk değerleri ve yine 120 Hz ekran yenileme hızı iPhone 15 Pro Max de bizleri karşılıyor. Buradaki küçük bir fark, S24 Ultra'daki yoğunluk değerleri iPhone 15 Pro Max'e göre bir tık daha önde. Ekran boyutları ve ekran yenileme hızları hemen hemen aynı diyebiliriz. Yalnız biliyorsunuz ki tek bir fark var. iPhone'u kullanırken telefon ne kadar 120 Hz olsa da bize yansıyan değer 60 Hz civarı. Kesinlikle bir Samsung kadar akıcı olmuyor iPhone'lar. Bu da maalesef biz iPhone severleri üzüyor. Umarım önümüzdeki yıllar artık Apple buna bir çare bulur. Şimdi zaten bu iki telefon özelliklerini anlatırken ekrana da koyacağım. İsterseniz ayrıca oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Galaxy S24 Ultra aynı iPhone 15 Pro Max gibi dayanıklı bir zırh niteliği taşıyan titanyum çerçeveyle karşımıza çıkıyor ve buna cam koruması olarak Gorilla Glass Armor teknolojisi eşlik ediyor. Bu teknolojiyle telefonun cam koruması über bir seviye korumaya alınıyor ve çizilme, çatlama veya kırılma gibi tehlikeler en aza, yani minimum seviyeye inmiş oluyor. Yani adeta bir kalkan görevi de görüyor diyebiliriz. iPhone 15 Pro Max ise Grade 5 denilen NASA'nın uzay araçlarında kullandığı titanyumla geliyor. Bu da iPhone 15 Pro Max'lara ekstra koruma sağlıyor. iPhone 15 Pro Max serisiyle titanyuma geçen Apple burada yine liderliğini sürdürüyor. iPhone 15 Pro Max'in camı ise Corning Ceramic Glass teknolojisiyle korunuyor. Bu da S24 Ultra'da olduğu gibi iPhone 15 Pro Max'in camına ultra bir koruma sağlıyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela ben iPhone 14 Pro Max kullanıcısıyım ve biliyorsunuz ki çerçevesi paslanmaz çelik çerçeve ve bana kalırsa titanyum kasalara göre çok dayanıklı. Yaklaşık 6-7 ay civarı kullanıyorum. Telefon 3-4 kez yere düştü. Ne bir çizilme, ne bir çatlama, ne de bir kırılma söz konusu. Yani 14 Pro serisinin de çelik çerçeve tasarımları gayet iyi. Tabi burada yorumlar göreceli, herkesin fikri değişiyor. Fakat benim fikrim biraz da bu. Her neyse, ağırlık olarak S24 Ultra 232 gram bir ağırlığa sahip. 15 Pro Max'in ise 221 gramlık bir ağırlığı var. Burada da yaklaşık 11 gramlık bir fark söz konusu. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz. RAM olayına geldiğimizde Galaxy S24 Ultra 12 GB bir RAM'e sahip. RAM olayında Samsung bayağı bir başarılı gözüküyor. 15 Pro Max'e geldiğimizde de 8 GB'lik bir RAM bizi karşılıyor. iPhone RAM olayında yeni çıkan
çıkan telefonlarında biraz cimri davranıyor ama işlemcilerin hızı bu açığı biraz daha kapatıyor diyebilirim. RAM olarak da her iki telefonun arasında 4 GB'lik bir fark söz konusu. Bataryalara gelecek olursak ki benim için önemli olan konulardan birisi de bu. Samsung S24 Ultra tam 5000 mAh değerinde bir bataryaya sahip ve bu batarya ile 30 saate kadar video, 95 saate kadar müzik dinleme performansı bize sunuyor. 15 Pro Max'e geldiğimizde 4422 mAh'lık bir değer iPhone severleri karşılıyor ve batarya ile 29 saate kadar video, 95 saate kadar da müzik dinleme imkanı Apple severlere sunuyor. Aralarında 578 mAh'lık bir fark söz konusu. iPhone'un artık özellikle Pro Max serilerinde bataryayı biraz daha büyütmesi bence çok daha iyi olacaktır. Böylece burada Samsung bir adım önde kıyaslamayı sürdürüyor. Parlaklık oranlarına gelecek olursak Galaxy S24 Ultra tam 2600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve güneş altındayken ultra berrak ve kristal ekran Samsung kullanıcılarına sunuyor ya da armağan ediyor diyebilirim. iPhone 15 Pro Max ise 2000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. 15 Pro Max'in de diğer telefonlara kıyasla güneş altındayken dış ortamda değerleri sona aldığınızda bayağı net bir ekran iPhone severlere rahatça sergiliyor. Yani burada her iki telefonda parlaklık değerlerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çekirdek olarak S24 Ultra 8 çekirdek, iPhone 15 Pro Max ise 6 çekirdeğe sahip. Burada da 2 çekirdek değer farkını görebiliyoruz. Zaten bunlar çok aşırı detaylara giriyor ama yine de bilmenize fayda var diye düşünüyorum. Evet, şimdi gelelim bu iki telefon arasında sizin en çok merak ettiğiniz yerlere. Bu iki dev telefonun işlemcileri ve kamera özellikleri, değil mi? Samsung Galaxy S24 Ultra 3. gen Snapdragon 8 4 nanometre teknolojisini kullanan işlemcilere sahip. NPU olarak %41 daha fazla geliştirilmiş çalışma, GPU olarak %30 daha güçlü grafik ve performans sunan ve CPU olarak da %20 daha hızlı ve verimli enerjisiyle çalışabilen özellikle oyun performanslarında maksimum verimliliği ve akıcılığı Galaxy S24 Ultra serisinde hissedebiliyorsunuz. iPhone 15 Pro Max'e geldiğimizde Apple 15 Pro serisinde radikal bir değişikliğe giderek başta da söylediğim gibi dünyanın en hızlı çiplerinden olan ve ayrıca Apple'ın en yeni çiplerinden A17 Pro çiplere geçti. A17 Pro çipler 3 nanometre teknolojisini kullanan tam 19 milyar transistöre daha önceki çipe göre %10 daha hızlı ve yüksek performans verebilen 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6x CPU, 6x GPU ve 16x Neural Engine'e sahip olan Apple'ın şimdiye kadar çıkardığı çiplerin en kralı, en hızlısı ve en verimli olanı. Şu an bence de Apple'ın çıkardığı bu çip dünyanın en iyi çipi diyebilirim. Bence A17 Pro'lar Samsung'un işlemcisine göre bir tık daha önde diyebilirim. Tabii ki bu benim fikrim. Burada her iki telefonda gerek oyun performansı olarak gerek gündelik kullanım olarak veya istediğiniz her alanda kesinlikle kullanıcılarını üzeceğe benzemiyor ve üzmeyeceklerine adım gibi eminim. Zaten kullananlar bilir, bana hak vereceklerdir. Ve kamera özelliklerine gelecek olursak artık Galaxy S24 Ultra bu konuda Nirvana'ya çıkıyor. Tam 200 megapiksellik bir kameraya sahip. Ayrıca bu kamera geniş açı ve 2x zoom yapma performansına sahip. Onun yanında 50 megapiksellik 5x ve 10x optik zoom özelliklerine sahip bir sensör, 10 megapiksellik yine 3x optik zoom özelliklerine sahip bir sensör, ayrıca yine başka bir 12 megapiksellik geniş açılı bir sensör ve 4K 60 FPS video kaydalabilen 12 megapiksellik bir selfie kamerası Samsung S24 Ultra'da bulunuyor. Ve en bombası videolarına gelecek olursak Samsung S24 Ultra 8K'ya kadar çekim yapabiliyor. Yani artık bu işin nirvanası oluyor, değil mi? Bu telefonla 8K çekim yapabiliyorsunuz. Mesela telefonu elime aldım. Elime oturuşu, ergonomik ve köşeli yapısı size gayet iyi hissettiriyor. Fakat bana göre ufak bir sorun var. Telefonla zoom yaparken zoom geçişlerinde çok hafif bir kasma oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, 3x'ten 5x'e veya 10x'e mesela geçiyorsunuz ya, geç esnasında böyle smooth değil de çok hafif böyle kasarak geçiyor. Bu olay biraz rahatsız etti. iPhone'larda, iPhone 14 Pro Max'te veya iPhone 15 Pro Max'te zoom yaparken böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Mesela bu benim doğal size bir kullanıcı görüşüm. Siz de elinize alıp incelediğinizde belki bu farkı görebilirsiniz. Ama tabii ki de çok rahatsız edici bir sebep değil. Ama iPhone'larda, geçişlerde, kamera özelliklerinde veya herhangi bir işlem yaptığınızda hiç mi kasmazsın be kardeşim ya? Telefon yağ gibi akıyor. Tam Samsung'da da kasma, donma gibi sıkıntılar yok ama bu kamera geçişlerindeki olay demin de belirttiğim gibi biraz canımı sıktı ama sıkıntı yok. iPhone 15 Pro Max'in kamerasına gelecek olursak 48 megapiksellik f1.8 değerinde ana kamera, 12 megapiksellik f2.8 değerinde 5x zoom özelliğine sahip sensör, 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı bir sensör ve 12 megapiksellik 4K 60 FPS video kaydı yapabilen selfie kamerası 15 Pro Max serisinde de bulunuyor. 15 Pro Max video çekimi olarak
maksimum 4K 60 FPS'i destekliyor. Ayrıca HDR ProRes video kayıtları da alabiliyor. Ve bunlar da iPhone 15 Pro serisiyle gelen iddialı özelliklere sahip kamera performansları. Evet, şimdi öne çıkan özelliklerini size gösterdikten sonra biraz da geri kalan önemli özelliklerinden kısaca açıklamak istiyorum. Artık söylemeye gerek yok, biliyorsunuz S24 Ultra yine gelişmiş S Pen ile karşımıza çıkıyor. İster S Pen'i kullanarak isterseniz de parmağınızla yapabileceğiniz efsane bir özellik geldi. Circle to Search. İster sosyal medyada gezinirken, isterseniz sokakta gezinirken veya herhangi bir web sitesinde nerede olursanız olun Samsung Google ile işbirliği yaparak Samsung kullanıcılarına çok iyi bir özellik sundu. Mesela dışarıda geziyorsunuz. Bir şey dikkatinizi çekti fakat ismi yok, cismi yok ama onu bulmak istiyorsunuz. Veya internette gezinirken bir eşya, bir obje, bir giysi dikkatinizi çekti. Aynısını bulup araştırmak istiyorsunuz. Parmağınızla küçük bir daire çizerek seçtiğiniz şeyi işaretlerseniz Samsung'un Circle to Search özelliği size seçtiğiniz nesneyle ilgili tüm bilgileri ve dataları karşınıza çıkartıyor. Böylece hiç saatlerce aramanıza, sağa sola sormanıza gerek kalmadan istediğiniz her şeyi tek bir hareketle karşınıza getirebiliyorsunuz. Gerçekten de efsane bir özellik değil mi? Gelelim ikinci çok iyi bir özelliğine. Live Translate özelliği, yani canlı çevirme teknolojisi. Telefonda sizin dilinizi konuşmayan herhangi biriyle konuşurken sizin konuştuğunuz dili karşı tarafa kendi diliymiş gibi sesli bir anlık çeviriyle iletiyor. Mesela şöyle anlatayım. Ben Türkçe konuşuyorum. Karşıdaki kişi de İngilizce konuşuyor. Ben karşımdakine anlatacaklarımı Türkçe anlatıyorum. Karşımdaki benim anlattıklarımı İngilizce olarak duyuyor. Ve aynı şekilde size gelen cevaplar da İngilizce değil Türkçe olarak canlı bir şekilde çevriliyor. Gerek iş dünyasında gerek gündelik kullanımlarınızda gerçekten hayat kurtaracak özelliklerin en başında yer almıyor mu sizce? Ve burada tüm engeller Live Translate özelliğiyle yıkılıyor. Bence Samsung burada bu konuda son noktayı koymuş. Zaten S24 Ultra ile ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Kesinlikle takipte kalın. Çok iyi bir içerik olacak. Şimdi gelelim diğer krala. Yani iPhone 15 Pro Max'e. Vallahi hangi birini sayayım bilmiyorum. Bazıları 14 Pro serisiyle hayatımıza girmişti ve çok iyi özelliklerinden biriydi. Ayrıca Apple'ın yine radikal değişikliklere gittiği özelliklerden biriydi hepsi. Dynamic Island, hareket modu, uydu modu, kaza algılama modu, Deep Fusion, Photonic Engine, Always On Display özellikleri gibi iPhone 14 Pro serisiyle bayağı bir özellik Apple severlerle buluşmuş. iPhone 15 Pro Max'te de gelen eylem düğmesi. Tek bir tuşla bütün uygulamaları organize edebiliyorsunuz. En çok kullandığınız uygulamaları eylem düğmesine aktarabiliyorsunuz. Böylece tek bir tıkla hepsine erişebiliyorsunuz. Mesela bu 14 Pro serisinde yoktu. 15 Pro serisiyle Apple severlerle buluştu. Ve Apple artık bundan sonra da eylem düğmesinden vazgeçecek gibi gözükmüyor. Bu da bayağı Apple'ın hayatı kolaylaştıran fiziksel özelliklerinden biri de diyebilirim telefonlarında. Mesela 15 Pro Max'te yeni gelen bir diğer kamera özelliği. 5x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. 120 mm'lik f2.8 diyafram açıklığında 5x zoom özelliği taşıyan sensörler iPhone 15 Pro Max'te bulunuyor. Ve 5x zoom yaptığınızda zoom yaptığınız nesneler çok net ve berrak bir kristal çözünürlüğünde. Bilmiyorum kimine göre bu özellik çok büyük bir gelişme, kimisine de çok büyük geliştirme olarak gelmiyor. Burası yine göreceli bir kavram. Bakalım iPhone 6 serisinde neler olacak. Onun dışında biliyorsunuz iPhone 15 Pro serisiyle Type-C bağlantı noktalarına geçti. Maalesef Samsung'da çoktan olan bir özellik iPhone 15 Pro serisinde yeni geçilmiş bulunuyor. Apple aslında burada biraz da Avrupa Birliği'nin baskılarına dayanamadı diyebilirim. O yüzden artık 15 Pro serisinde de Lightning girişlere veda edip Type-C bağlantı noktaları bizi karşılıyor. Ayrıca bu Type-C bağlantı noktalarına 15 Pro Max'i harici bir SSD bağlayıp depolama alanınızı ve veri aktarımını über seviyeye çıkarabiliyorsunuz. Özellikle tasarımcılar ve editçiler için çok harika bir özellik. 15 Pro Max artık burada engelleri biraz daha yıkıp çıtayı çok daha fazla arttırmış gibi gözüküyor. Her iki telefonu depolama olarak maksimum 1 TB depolama alanı seçeneği bizlere sunuyor. Ve maalesef Türkiye fiyatlarına gelecek olursak 1 TB'lık Samsung S24 Ultra bu videonun tarihiyle 85.000 TL değerinde. 1 TB'lık iPhone 15 Pro Max ise 100.000 TL, hatta bazı sitelerde bunun bile üzerinde. Bu telefonların bu kadar astronomik rakamlara çıkmasını nasıl karşılıyorsunuz? Lütfen aşağıda bunu da yorumlarda bildirin. Fikirlerinizi burada da merak ediyorum. Yani neredeyse biraz daha para koyup güzel bir araba alabileceksiniz. Bu durum gerçekten birazcık beni üzüyor. Evet, Samsung S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max şu an açık ara alınabilecek en iyi telefonların başındalar. Hatta şu an alabileceğinizin en iyisi diyebilirim. Size özelliklerini küçük bir kıyaslama tadında açıklamaya çalıştım. Biraz da detaylı olsun diye birazcık video uzamış olabilir. Ama farkındaysanız videoyu dolu dolu yaptım. Biliyorsunuz kesinlikle videolarımı boş lafla uzatmıyorum. Ama en çok da merak ettiğim ne biliyor musunuz? Her videomda olduğu gibi sizin fikirleriniz. Siz bu iki telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 15 Pro Max'i mi alırdınız yoksa Samsung S24 Ultra mı? Hangi telefon özellikleri sizin
sizin ilginizi çekti? Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 15 Pro Max'i mi yoksa S24 Ultra'ya mı alırdınız yoksa hiçbirini almaz mıydınız? Mutlaka hepinizi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Fikirleriniz gerçekten benim için önemli. Fikir alışverişi yapmak bence her zaman iyi. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve en önemlisi, eğer bu video sizin işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, yandaki bildirim çanını açmayı ve yorum yaparsanız benim için var ya bayağı bir ora geçer. Çünkü siz bunları yaptıkça bu video sizler gibi beylerin karşısına çıkacak ve hepsi de yararlanmış olacaklar. O yüzden unutmamanızı tavsiye ederim. Dedikten sonra artık ben yavaş yavaş kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.